Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu pembe ve krem olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. İki şiş ile yapmış olduğumuz patiğimiz. Patiğimizin taban kısmında, arka kısmında hiçbir yerinde dikiş yok. Sadece şu üst bölümde hanımlar gizli dikiş uygulaması yaptım. O izi bile belli değil gördüğünüz gibi. Şu bölümde dikiş olduğu görünmüyor bile. Yani ayağı rahatsız edecek şekilde tabanda, arka bölümde, topuk bölümünde asla dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle kenara bırakıyorum. Kenar bölümünden patiğimize başlayacağım hanımlar. Pembe ipim ile ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. 46 ilmek olarak patiğimize başlayacağız. Haroşa örgü uygulaması yapacağız bu bölümlerde. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 46 ilmeğimizi atalım gelelim. Evet, 46 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarına şöyle bir düğüm atacağım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Şuradaki fazla ipimi de keseceğim. Haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Bu aşamada şöyle kenar ilmeğini, ilk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla düz olarak, yani haroşa olarak öreceğim. Çünkü ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı oluşturabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi burada 46 adet ilmeğimiz var. Bu aşamada sizlere ölçüyü hemen mezurayla vereyim. Hani ben 46 ilmek attım ama belki siz daha çok atacaksınız. Belki daha az. Şöyle bakın, bir uçtan bir uca ölçüyorum. 18,5 santim. Patiğimizin bu bölümü 18,5 santim. Şimdi hanımlar tekrar haroşaya devam edeceğiz. Şöyle baktığımızda şu bölümde bir diş, bakın bir tane haroşamız oluştu. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa düşüyor. Tekrardan sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde düz öreceğim. Ardından geri döneceğim, tekrar düz öreceğim. Burada 2 diş haroşa olacak. Haroşalarımız bu şekilde ilerleyecek. Ben patiğimizin bu bölümünü hanımlar tam olarak bakın şu bölümü yapıyoruz. 12 diş 12 sıra haroşa ördüm. Şimdi bu bölüme toplamda 12 sıra haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ben buraya 12 diş yani 12 sıra haroşamı ördüm geldim. Bu aşamada sizlere şöyle 12 sıra haroşanın ne kadar uzunlukta olduğunu da şöyle vereyim. Bakın toplamda 4,5 santim örmüşüm. Artık 4,5 santim olana kadar siz eksik ya da fazla yaparsınız haroşaları, ölçünüze göre değişebilir. Şimdi 12 diş haroşamı ördüm hanımlar. Bakın ön yüzdeyim. Burada hanımlar ilk 22 ilmeğimi keseceğim. Bu kenarımız olacak. 22 ilmek kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak keseceğim. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 ilmeğimi kestim. 46 tane ilmek vardı. 22'sini kesince bu kenarda da 24 ilmek kalıyor hanımlar. Kalan ilmeklerimi yine pembe ipimle düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Bakın 2 ilmeğim var burada, sayarak gidelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
Artık arka yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. 24. 24 ilmeğimizi ördük hanımlar. Tam olarak şu bölümdeyiz hanımlar. Patiğimizin hemen göstereyim, şu bölümündeyiz. Şu ön kısmı için böyle krem ipimi ekleyeceğim artık arka yüzde. Şu anda arka yüzdeyiz. Bu aşamada kremimi ekleyeceğim. Renk geçişi olduğu için burada yine ilk ilmeğimi yine ters örerek başladım. Ters öreceğiz hanımlar ilmekleri. Sırasıyla diğer ilmeklerimizi de ters olarak öreceğiz. Şöyle hemen kremimin ucunu pembeme düğümlüyorum. Şu pembemi hanımlar şurada bir miktar bırakıp şöyle kesimimi yapacağım. Pembeyi kestim. Bir miktar ipi burada bıraktım hanımlar. Şimdi ilmeklerimi krem ipim ile şu an arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim. 24 ilmeğimi şu ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Sonradan kolaylık oluyor. İp gizlemek zorunda kalmıyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar şöyle ipi tekrardan bir gizleyeyim. Ucu kaybolana kadar. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Dediğim gibi bakın patiğimizin şu orta bölümünü yapıyoruz. Bu aşamada 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 tane ters. 2 düz 2 ters. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Şu anda ön yüzde 2 düz 2 ters lastik yapmaya başladık. Şu anda lastiğimizde birinci sırayı ön yüzde yaptık hanımlar. Tekrar 2 düz ve son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine lastiğe devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bakın 2 ters ilmeğimi ters ördüm. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Bu şekilde bu bölümde lastik uygulaması yapacağız. Lastikte arka yüzde ikinci sıramız oluyor hanımlar bu. 2 düz. 2 ters. Son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Lastiğimizde ön yüzde 3. sırayı yapacağız. Bu şekilde patiğimizin bu bölümünü lastik olarak örüyoruz. Yine kenar ilmeğinden sonra 2 düz ördüm. 2 ters. 2 düz. 2 ters bu şekilde devam edecek. Lastikte bu 3. sıramız. Bu şekilde ben patiğimin şu ön bölümüne hanımlar toplamda 17 sıra lastik yaptım. Şu anda biz ön yüzde 3. sırayı yapıyoruz. Bu bölüme 17 sıra lastiği örelim gelelim. Ardından patiğimizin diğer kenarına birlikte başlayalım. Evet hanımlar, buraya 17 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi bu lastik ölçüsünü de sizlere vereyim. Şöyle krem olan bölümü ölçüyorum. 5 santim hanımlar. 5 santim olarak bu bölümü ördüm. Şimdi en son ön yüzde 17. sırayı örmüştüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar pembemize geçiş yapacağız. Diğer kenarımızı öreceğiz çünkü. Burada kenar ilmeğini ters örerek şöyle başlıyorum. İlmeklerimizi hanımlar bu ilk sırada ters olarak öreceğiz sırası ile. Şöyle hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra patiğimizin bu kenarı açılmasın diye pembe ipimin ucunu şurada kremime düğümlüyorum. Şöyle krem ipimi hanımlar dikiş atacak kadar, dikişe yetecek kadar şöyle küçük bir miktar bırakıp şöyle kestim. İlmeklerin tamamını sıra sonuna kadar şimdi pembem ile ters örüyorum. Arka yüzde ters olarak örüyoruz. Şöyle yine pembenin ucunu gizleyerek götürüyorum örerken ipin üzerinden atlatarak. Şöyle sırasıyla hepsini ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi hanımlar patiğimizin bu ilk kenarını yaparken buradan 24 ilmek kesmiştik. Şimdi burada 22 ilmek kesmiştik. Çok pardon. Kalan 24 ilmeği örmüştük. Şu anda şişimizde 24 ilmek var. Buraya tekrardan hanımlar
22 ilmek atacağım yeniden. Şöyle ipimi parmağıma dolayıp ilmek atıyorum. 22 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmeği attım, geri dönüyorum. Yine diğer tarafta da haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Burada şöyle ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu attığımız ilmekler dahil hepsini düz yani haroşa örüyoruz. Diğer uca kadar hanımlar ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Yine haroşa olması için kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi tekrar düz olarak öreceğim. Bu şekilde yine haroşaya devam edeceğiz. Yine hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını haroşa örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm, geri döndüm. Bakın tekrar ön yüzdeyiz. Burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi hanımlar bu kenara 12 diş 12 sıra haroşa örmüştüm. Bu kenara da aynı sayıda haroşalarımı öreceğim. Çünkü kenarlar eşit olmalı. Sizler de bu bölüme kaç diş kaç sıra haroşa ördüyseniz bu kenara da aynı sayıda haroşalarınızı örün gelin hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu kenarımıza da yine 12 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi de ilmeklerimizi keseceğiz yine. İkişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Bu aşamada hanımlar biraz esnek bir kesim yapalım, gevşek bir kesim yapalım. Tabanımızı örmek için bu kesim yaptığımız V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Oralardan ilmek çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilelim diye bu şekilde esnek bir kesim yapacağız. Böyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını keselim gelelim. Evet, ilmeklerimizin tamamını kestim hanımlar. En son şuraya da şöyle kenarımız açılmasın diye 2 zincir çekip ipimi kestim. Evet hanımlar, patiğimizin şu üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi patiğimizin şu bant bölümünü öreceğiz. Yapacağımız işlem şu. Şöyle şişime 5 tane ilmek atacağım. İpimin ucunda bir miktar bir ip bırakacağım. Arkaya düğüm atacak kadar bir ipimiz kalsın. 5 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 5 ilmeğimi attım. Hemen şu kenarında şöyle düğümledim. Burada ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. 5 ilmek ile bant bölümünü bu şekilde öreceğiz hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu an arka yüzdeyiz. İlmekleri ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ön yüzde de bu 5 ilmeğimizi düz öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters 5 ilmek ile bandımızı yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra yine geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Tekrar arka yüzde ilmeklerimizi böyle ters örüyoruz. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bunun ölçüsü şöyle hanımlar. Bakın şu krem olan bölümden şu. Bakın başlangıç bölümüne, şu dip bölümüne şöyle ucunu tutuyorum. Burada ne kadar öreceğiz? Şöyle esnetip germeden ölçü alıyorum. Bakın şöyle esnetmiyorum hanımlar. Olduğu gibi şu krem bölümün bu sonuna kadar ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Ölçümüz böyle olacak. Şimdi bu bant bölümünü tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın şu kemer bölümünü ördüm geldim. Şu ölçüye göre, bakın şu krem bölüme göre şöyle. Şimdi ilmeğimizi bunları keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle kestim. Şuraya da bir zincir çekip yine burada düğüm atacak kadar şöyle bir ip bırakıp burayı da kesiyorum. Evet, bu kemer bölümünü, bant bölümünü ortadaki tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Şöyle bakın. Bu önden gelecek şekilde şöyle patiğimizi ters çevireceğiz. Ön tarafa düzleyip şöyle çevirdim. Arka yüzde bu bandı şöyle düğümleyeceğiz. Birbirine bağlayacağız. Şöyle biraz böyle toplayarak şöyle
bantın ön yüze düzgün oturmasına dikkat edelim. Bakın ön yüzde şöyle görüntüsü oluyor bu bantın. Buraya bir güzel bunu düğümleyeceğiz, sıkılayacağız. Açılmasın diye birkaç tane de düğüm atıyorum hanımlar. Şöyle bantımızı buraya düğümledim. Fazla iplerin ucunu da kesiyorum. Bu bant bölümünü de böylece tamamladık hanımlar. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bant bölümünü tamamladık. Şimdi bu kısımdaki dikiş bölümümüz var. Hemen onu yapacağız. Normal şöyle iğneyle bir şurada bakın bir miktar krem ip bırakmıştık. Bu krem ipimize şimdi iğnemizi takacağım. Sonra dikişimi yapacağım. Şöyle iğneyi düşürdüm maalesef. Ben normalde patiklerimde taban bölümünde falan asla dikiş kullanmıyorum ama sadece bu patiğimizin bu üst bölümünde bir dikiş bölümümüz var. Öncelikle hemen iğnemi şu ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ön yüze doğru çıkarttım. Bakın şuradaki ilk krem kenar ilmek yerine şöyle bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek bu bölümün dikişini böylece yapacağız hanımlar. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek şöyle bu dikişli bölümü yapıyoruz. Hatta şurada şöyle karşılıklı olarak bu bölümü böylece dikiyoruz. Şu kemerli bölüme kadar dikişimizi yapıyoruz hanımlar. Hatta şu kemerin içinden de bir girelim. Bakın ilmek arasından da girdim. Kemer buraya da otursun. Sıkı dursun diye. Şöyle. Gördüğünüz gibi buraya bu şekilde dikişimizi yaptık. Hemen şuraya ipimi düğümleyerek arkaya şöyle sabitleyeceğim artık. İğnemi çıkarttım. Bu ipimizi de şöyle kesiyorum. Evet hanımlar. Patiğimizin şu bölümünü bu şekilde yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi aynı dikişi burada da yapıyoruz. Şu renkli olan bölümde de yapıyoruz. Gene bu defa iğnemizi hanımlar buraya takacağım. Şu pembe ip bırakmıştım. Hatta videoda da söyledim dikiş atacak kadar ip bırakalım diye. Şimdi iğnemi bu ipime takıp bu bölümde dikişimizi yapacağım. Burada biraz farklı bir dikiş uygulayacağım. Hani böyle yine bir haroşa görüntü oluşsun diye. Yani şöyle modeldeki gibi bir görüntü oluşsun diye. Şimdi anlatacağım sizlere zaten. Şu anda patik örmekten daha zor şu iğneye ip geçirmek. Evet. Sonunda başardık. Burada bir ön yüzde dikim yapacağım hanımlar. Öncelikle ipimi şuradan iğnemi alttan takıp şöyle üste doğru çıkarıyorum. Hatta şu taraftan diğer taraftan şöyle çıkarıyorum. Dikişimizi şöyle yapacağım hanımlar. Öncelikle göstereyim. Bakın hemen şuralarda haroşalı bölüm var. Bakın ilk haroşalı bölüm şurası. Bakın haroşa gibi görünen ilmek. İğnemi buradan takıyorum. Bu defa da hemen karşı haroşalı yer. Bakın karşıdan şöyle. Buralardan yapıyoruz hanımlar. Kenar ilmek yerlerine girmeden şu haroşalı görünen yerler var. Bakın sırasıyla karşılıklı buralara girerek buradaki dikişimizi yapacağız. Dikişimizi böyle yapınca dikiş izi belli olmuyor. Çok temiz, şık bir görüntüsü oluyor patiğimizin ön tarafının. Şöyle sırasıyla haroşalı bölümlere girerek dikişimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın şuraya girdim önce. Sonra karşı tarafa sırasıyla şöyle girerek bu bölümdeki dikişimizi yapıyoruz hanımlar. Şuralara girerek. Bakın. Burası direkt örgü gibi görünüyor bu şekilde yapınca. Hani haroşa örgü gibi görünüyor. Dikiş olduğu belli bile olmuyor. Buna dikkat edelim dikiş bölümünde. Bu şekilde hanımlar dikiş böyle yapılıyor. Şu uca kadar, şu uç bölüme kadar patiğimizin bu bölümünü dikelim gelelim. Evet hanımlar bakın bu ucumuza kadar dikişimizi yaptım geldim. Dikiş olayını tamamladık. Şimdi arkadan şöyle bir iki kere daha şu aralara girelim çıkalım. Patiğimizin bu bölümünü sağlam yapmak adına. Şimdi ipimi buraya düğümleyeceğim. Bakın şöyle çevirerek düğümümü attım. Artık bu ipimizi de şuradan kesiyorum.
Evet hanımlar, patiğimizin bu bölümünü, üst bölümünü böylece bitirmiş olduk. Bakın şu bölüm tamamlandı. Şimdi patiğimizin şu kenar ilmek yerlerine girerek sırayla patiğimizin, bakın şöyle model üzerinde göstereyim, şu taban bölümünü öreceğiz şimdi. Şimdi hanımlar şöyle ön yüzden baktığımızda hemen şu kenardan, bakın hemen şu sağ tarafa düşen kenardan ilmekler çıkaracağız yine renkli ipimiz ile. Bu şekilde bakın. İlk kenar ilmek yerimiz hemen şurada. Bakın ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartmaya başlıyorum. İlmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Sırasıyla böyle kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. İkinci ilmeğim oldu. İpimin ucunu şurada hemen düğümleyeceğim kendine. Sırasıyla böyle ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bakın sırasıyla ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmekler çıkarıyoruz. Hani burada kesim yaparken gevşek kesim yapalım demiştim. Hani ilmek çıkaracağız, kolay çıkartalım diye. Sebebi buydu. Şöyle. Burada 6 ilmek oldu. Bu şekilde hanımlar toplamda 46 ilmek burada, 46 ilmek de burada vardı. Toplamda 92 ilmek ediyor. Bu kenardan bu şekilde bu uçtan diğer uca, toplamda şu uca kadar 92 adet ilmeğimizi çıkaralım ve gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 92 adet ilmeğimi çıkarttım, geldim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa, yani düz olacak şekilde örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını haroşa öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm geldim hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz, taban kesimine başlayacağız. Patiğimizin tabanı 14 ilmek olarak örülecek. Şişimizde 92 ilmek vardı. 92 ilmekten tabana ayırdığımız 14 ilmeği çıkarınca geriye 78 ilmeğimiz kalıyor. Bu 78 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara da 39'ar ilmek düşüyor. Taban kesimini yapabilmek için hanımlar öncelikle bu kenardaki 39 adet ilmeğimizi öreceğiz. Bakın 5 olmuş, 6, 7. Buradaki 39 ilmeğimizi örüp gelelim. Evet, şu kenara 39 adet ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi tabanımız için bir 14 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saydığımızda şu kenarda da 39 ilmeğimiz kalıyor. 14 ilmekten sonra hanımlar geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tabandaki 14 ilmeğimi öreceğim şimdi. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tekrar geri dönüyoruz. Tabana ayırdığımız 14 ilmek ile buraya hanımlar bir diş haroşa ördük. Şimdi kesimlerimize başlayacağız. Şöyle yapacağız. Burada tabanda 14 ilmeğimiz vardı. Burada 13 ilmek öreceğiz. 14. de kesimi yapacağız. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte hemen yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeği örerken yan şişten de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Çünkü kenar ile bu taban arasında bakın hafif ayrık bir görüntü var. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu da kesimi yapacağız. Şimdi saymadan gideceğim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın hanımlar, şurada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yan taraftan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine şöyle ayırdığımızda taban ile kenar arasında ayrık bir görüntümüz var. Yine burada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın son bir ilmek var. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyoruz.
Bu şekilde patiğimizin tabanı 14 ilmek üzerinden örülecek. Biz bu işleme hanımlar sağ ve sol şişimizde bu kenarlarda 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını yanlarda 3'er ilmek kalana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, kenarlarda 3'er ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm ve geldim. Şimdi kenarlardan da yine kesimler yapacağız bu aşamada. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yanından da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Ardından geri döndüm. İpimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen ardından öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tabanda ilk kesimimi yaptım. Şimdi bu tabanda son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 4 ilmek kalana kadar. Bakın son 4 ilmeğim. Burada da öndeki 2 ilmeği kestim. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum. Bakın yanlarda 2'şer ilmek kaldı. Tekrar bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Ardından geri döndüm. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Yine öndeki 2 ilmeği kestim. Tekrar şu tabanda şu son 2 ilmek hariç burada 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son 4 ilmek kaldı. Burada da öndeki 2 ilmeği kestim. Yanındaki bir ilmeği ördükten sonra öndeki ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Yanlarda birer ilmek kaldı. Yeniden tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın bu sonuncu ilmeği örerken burada kalan bir ilmeği de örüyorum. İkisini kestim. Şimdi geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şimdi tabanda yine son 4 kalana kadar örüyorum. Yine buradaki 2 ilmeği kestim. Sıradaki bir ilmeği düz ördükten sonra bu kalan 2 ilmeği de keserek örüyorum. Böylece şişimizde hanımlar bakın 8 ilmek kaldı. 8 ilmek ile bu arka bölümü yapacağız artık. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Arka bölüme geçtik. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Ve bu aşamada hanımlar bakın kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar o 8 ilmeğimiz oldu. Burada son 2 ilmeği kesmiştik. Buradan da bir ilmek çıkarttık. Yeniden 8 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yine son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kesiyorum ve bu sağ kenardan ilmek çıkartırken dönüyorum, ön yüzde çıkaracağım. Bakın hemen şurada ilk kenar ilmek yerim var şurada. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Yeniden 8 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği bu şekilde kesiyoruz. Ve bakın bir diğer kenar ilmek yerim şurada. Buraya girerek ilmek çıkarıyorum. Sonra geri döndüm yine. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve burada ön yüzde ilmek çıkartıyordum. Geri döndüm, ön yüzde. İlk kenar ilmek yerine, yani buradaki sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası 8 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Artık ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak patiğimi kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine kestim. Bu aşamada şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak şöyle bir sık iğne oluşturuyorum. Buraya da 2 tane zincir çekip ipimi kestim. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Ben bir de patiğimizin kenarına kenar oyası gittim. Krem ipim ile tek sıradan oluşan. Şimdi sizlere nasıl yaptığımı da göstereceğim. İlmek aralarına girerek şöyle ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Bu şekilde. Kenar oyamız şu şekilde hanımlar. Krem ipim ile yaptım ben. Öncelikle krem ipim ile
şöyle bir ilmek oluşturacağım. Şöyle. Hemen topuğumu bitirdiğim yerden itibaren ilmeğimi buraya sabitliyorum. Şöyle. Yapacağım işlem şu hanımlar. Önce sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekerek sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturdum. Buradaki 2 ilmeği topluyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak bu kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Şimdi ikincisini yapalım. Önce bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak buraya bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapacağız hanımlar. Önce sık iğne yapacağız. Ardından 3 zincir çekerek sık iğnenin içine girip kirpik oluşturacağız ve ardından sıradaki kenar ilmek yerine girerek kirpiği sabitleyeceğiz. Bu şekilde. Patiğimizin çevresini böyle dolanacağız hanımlar. Şu bölümde ben bantın üzerine de bant burada sabit kalsın diye bir tane şöyle batarak yine kenar oyamı yapmaya devam ettim. Böyle ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi kenar oyasını tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini dolandım, geldim, kenar oyamı tamamladım. Yine en son şuraya da bir zincir çekip krem ipimi de kesiyorum. Patiği tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeyim, patiğimize bakalım. Şöyle ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Hani ayağa giydikten sonra bu ip uçları çıkmasın dışarı. Yoksa çirkin bir görüntü olur. Bunlara dikkat edelim hanımlar. Evet, patiğimizi böyle tamamladık. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimizin duruşu şöyle. Bu şekilde. Görüntümüz bu. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek bir yapıya sahip. Hemen patiğimi manken ayağıma giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim. Evet hanımlar, çok kolay, güzel, şık bir model oldu. Ben patiğimi çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu da işte bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şık, hoş bir patik oldu. Makosen tarzında böyle. Kenarlarımız, topuk kısmımız yine bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.